Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bayramda yapabileceğiniz çok lezzetli, böyle kıyır kıyır, özellikle katları tek tek sayılan şöbiyet tarifi vereceğim. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için tencereme 4 su bardağı şeker ve 4,5 su bardağı su kullanıyorum her zamanki gibi. Daha sonra bir ince dilim limonu da atıp şerbetimi kaynatmaya başlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şerbetim kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra 20 dakika daha kaynatıyoruz ve böyle gördüğünüz gibi köpük köpük olması gerekiyor. Burası çok önemli ve şimdi kıvamını kontrol ediyoruz. Şerbetimi kaşığıma aldım. Fazlasını da bıraktıktan sonra kenara alıp soğumasını bekledim. Şimdi soğuk kaşıktaki soğuk şerbeti tırnağımın ucuna son damlasını damlatıyorum ve gördüğünüz gibi asla dağılmıyor. Bu demek oluyor ki şerbetin kıvamı tam oldu. Bir de özellikle şu noktayı belirtmek istiyorum ki şerbetiniz bir gün sonra bile şekerlenmemesi için gördüğünüz gibi yarım çay bardağının yarısı kadar soğuk suyu içine ekliyorum ve karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi tatlımızın hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 çimdik de tuz ekledikten sonra bütün malzemeleri karıştırıyorum ve İlk etapta 3 su bardağı una, yarım paket kabartma tozunu ekledikten sonra karıştırarak unumu kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamı ele yapışan ve kulak memesinden bir tık yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurduktan sonra kıvamını daha iyi hissedebilmem için masamın üzerine alıyorum ve bir kere yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum. Ortalığı toplayana kadar sadece 2 dakika bekledikten sonra tekrar yoğurmaya başlıyorum. Bu sayede hamurumuzun kıvamı çok çabuk şekilde hem pürüzsüz hem de kaliteli bir hamur olacaktır. Evet, hamurumu güzelce yoğurdum. Bu aşamadan sonra hamur kesme aletiyle bu şekilde parçalara bölüyorum. Ve her parçayı bezeler haline getirip tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine kapatıyorum ve yaklaşık bir 2 saat dinlendiriyorum. Sonunda gayet güzel dinlendi ve gördüğünüz gibi gayet rahat açılıyor. Bu aşamadan sonra merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum ve 5 kat olacak şekilde 2 grup hazırlıyorum. Bu arada katlarımızı dizerken aralarına nişasta serpmeyi unutmuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi nişastaları serptikten sonra tekrar merdane yardımıyla bu şekilde orantılı olarak 40 santim büyüklüğünde açıyorum. Ara ara diğer yüzünü de çeviriyoruz ki bütün katlar dengeli açılsın. Beş yufkamı 40 santim büyüklüğünde açtım. Şimdi her katını bu şekilde ayırıyorum. Gördüğünüz gibi nişastalı olduğu için gayet rahat ayrılıyor. Kesinlikle yapışma falan yok. Bu aşamadan sonra her yufkamın üstüne tekrardan nişastayı bu şekilde çiseleyerek üst üste tekrar diziyorum. Evet, 5 yufkamı üst üste tekrar dizdikten sonra oklava yardımıyla gördüğünüz gibi açmaya devam ediyorum. Bu aşamayı kesinlikle zor olarak düşünmeyin. İnanılmaz kolay. Böyle oklavaya tek tek sardıktan sonra zaten aralarında da nişasta olduğu için ve hamurumuz da gayet güzel dinlendiği için gördüğünüz gibi bu hareketlerle yaptığınız zaman çok
güzel açılıyor ve tam istediğimiz inceliğe kavuşuyor. Ve siz de göreceksiniz, asla birbirine yapışmıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi baklava yufkalarımı açtım. Bakar mısınız inceliğine? Gerçekten tül gibi oldu. Emin olun, hiç çok fazla uğraşmadım. Çok çabuk şekilde açıldı yufkalar. Bakar mısınız? Yazılar resmen görünüyor. Evet, bu aşamada muntazam bir şekilde bütün yufkaları üst üste diziyorum tekrar. Evet, bütün yufkaları üst üste dizdim. Şimdi rulet yardımıyla 2 parmak kalınlığında çizgilerin muntazam olması için oklavadan yardım alarak kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi şeritleri kestim. Daha sonra 3 şeridi üst üste alıyorum ve şöbiyetlerimi yapmaya geçiyorum. Tam 15 kat olması gerekiyor arkadaşlar. Ne az ne çok. İnanın ikisini de denedim ama gerçekten yani 15 kat olması ideal oluyor. Emin olabilirsiniz. Ben uç kısımlarını daha muntazam olması için kesmeyi tercih ettim. Dilerseniz siz kesmeyebilirsiniz. Evet, kestikten sonra hazırladığım kaymağımdan 1 tatlı kaşığı üzerine ekliyorum ve bolca ince çekilmiş cevizimi de serpip gördüğünüz gibi üçgen şeklinde katlıyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Videoda da gördüğünüz gibi masaya dökülen cevizleri kesinlikle harcamıyoruz. Tekrar kullanıyoruz. Zaten masamız tertemiz. Nişasta falan hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk grubumla tepsimin yarısını hemen hemen doldurdum. Şimdi ikinci grubuma geçiyorum ve masamı da güzelce temizledikten sonra aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi şöbiyet baklavamı yaptım. Şimdi üzerine yağlamaya geçiyoruz. Daha önceden hazırladığım bir paket sade yağıma 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra tatlılarımızın her tarafına gelecek şekilde gezdiriyorum. Bu arada sade yağımı nasıl hazırladığımı merak ettiyseniz eğer açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Tereyağını tatlıya gezdirdikten sonra önceden ısıttığım ilk etapta 200 derecelik fırında 20 dakika, daha sonra 160 dereceye alıyorum ve yaklaşık 1 saat 10-15 dakika pişiriyorum.
Tabii bu her fırına göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazı fırınlar yavaş pişiriyor, bazı fırınlarda daha çabuk pişiriyor. O yüzden lütfen kendi fırınınıza göre kontrol edin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatlım fırından çıktı. Tam istediğim gibi altın sarısını aldı. Bakar mısınız, katlara tek tek sayılıyor. İnanılmaz güzel oldu. Gerçekten böyle çıtır çıtır. Bu arada şerbetini yeniden ısıttım ve fırından çıkardığım sıcak tatlımın üzerine kaynayan şerbetimi döküyorum. Ben bu tatlıyı camide satılması için hayır üzerine yaptım. O yüzden bir dilimini bile ziyan etmek istemedim. Size sadece üst katmanın çıtırlığını göstermek istiyorum. Maalesef içini bölemeyeceğim. Zaten videoda da görüldüğü gibi gerçekten çok muhteşem bir tatlı oldu. Çok lezzetli. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum ve asla zor değil. Emin olabilirsiniz. 2 grupla 5'er yufka açıyoruz. Bu kadar. Tepsimizde tez vakitte doluyor zaten. Kesinlikle bu yöntemle yapın ve sevdiklerinize paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.